Selamlar trader ve trader adayları. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Çünkü bugün Forex eğitimine artık başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de ilk etapta yapmamız gereken bazı tanımlar var. Mesela Forex nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir gibi tanımlarla başlayalım o zaman. Öncelikle arkadaşlar Forex adını duyduğunuzda kafanızda birçok soru işareti veya birçok ön yargılarınız olabilir. Bakalım gerçekten de öyle miymiş? Kafanızdaki bütün soru işaretlerine bu eğitimde cevap bulabileceğinizi düşünüyorum. Forex aslında arkadaşlar 1976 yılında dünya ekonomilerinin dalgalı kura geçmeleriyle oluşan ve ülkelerin para birimlerinin değiştirildiği para piyasasıdır. Forex işlemlerinde ülkelerin para birimlerinin birbirine olan değerleri alınıp satılır ve bu işlemler kaldıraçlı bir şekilde yapılır arkadaşlar. Tabii ki de kaldıraçlı olarak yapıldığından dolayı küçük yatırımcılar da büyük fırsatlar ve karlar sunmaktadır. Bu büyük fırsatların yanında tabii ki de riskimiz de yüksek olacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı olabildiğince dikkatli ve özen gösterilmesi gereken bir sistemdir. Forex dendiğinde akla ilk gelen döviz olsa da belirtmekte fayda var. Forex piyasasında aynı zamanda petrol, altın, gümüş, bitcoin hatta kahve, buğday gibi uluslararası değer kazanıp kaybedebilecek pek çok türden mal üzerinden de işlem yapmak mümkündür. Ben size ilerleyen zaman dilimlerinde ilk etapta hangilerini tercih edilmeli bu konuya değineceğim, merak etmeyin arkadaşlar. Forex piyasası dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Bundan dolayı ciddi yatırımcıları da içinde barındırmaktadır. Bunlardan bazıları merkez bankaları, yatırım kuruluşları, aracı kurumlar, kurumsal şirketler, fon yönetim şirketleri gibi kurumlardır. Forex piyasası ülkemizde 2012 yılından itibaren tanınmaya başlamıştır. Forex piyasasında küresel çapta günlük işlem hacmi kaldıraç etkisiyle birlikte 6-6,5 trilyon dolara ulaşmıştır arkadaşlar. Ne kadar büyük bir piyasa olduğunu görüyorsunuz. Bir diğer önemli nokta ise pazar gecesi 12'de açılır ve cuma gecesi saat 12'de kapanır. Hafta içi 5 gün 24 saat işlem yapılabilen bir piyasadır arkadaşlar. Tabii ki içinde birçok ciddi yatırımcı olduğu için eğitimlerimizi aldığımız ölçüde biz de bu pastadan pay alabiliriz. Burada şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eğer siz küçük meblağlarla işlem yapıyorsanız kendinizi şu şekilde konumlandırabilirsiniz. Köpek balığı belgeseli izlediğimizi düşünelim. Yani sanırım burada bu eğitimi alan herkes illaki hayatı boyunca bir kere köpek balığı belgeseline denk gelmiştir. Bu belgesellerde köpek balıklarının yanında yüzen küçük balıklar olur. Bu balıklar köpek balığının yaptığı avlanmalardan arta kalan büyük parçaları kapmaya çalışırlar. Biz de eğer küçük yatırımcıysak balinaların ve köpek balıklarının yaptığı savaşlardan pay kapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu balinalarımız o kadar büyük olduğu için emin olun kapacağımız paylar bizi gayet tatmin edecektir. Bu eğitimle birlikte çok iyi bir balina gözlemcisi, yani ne demek istiyorum? Büyük yatırımcı psikolojisini ve davranışlarını rahatlıkla anlayabileceğiz arkadaşlar. Siz sandınız ki bu eğitimde sadece para konuşacağız. Tabii ki de hayır. Doğanın bize sunduğu element ve canlılardan da bahsedeceğiz tabii ki de. Şimdi birlikte Forex'in avantajlarına ve dezavantajlarına bir bakalım. Hızlıca bu konularda yer verelim. İlk etapta 5 gün 24 saat açık olan bir borsa olduğunu söylemiştik. Diğer bir avantajı ise işlem kolaylığıdır arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde cep telefonu ya da bilgisayar üzerinden alım satım yapılabilir. Nerede olursanız olun işlemlere kolayca girebilirsiniz. Yani burada illa geleneksel yöntem gibi kuyumcuya gitmenize gerek yok. Bu artık bu devirde biraz zamanınızı alabilir. Ayrıca sistem arayüzü basittir arkadaşlar. Diğer eğitimlerde zaten bu konulara değineceğim. Bir diğer avantajı ise manipüle edilen fiyat hareketleri görülmez. Çünkü içerisinde birçok yatırımcı vardır ve kontrol edilebilmesi mümkün değildir. Ama tabii ki de yüksek işlem sistemi olduğu için volatilitesi yüksektir. Bir diğer avantajı ise maliyetinin düşüklüğüdür. Yani sadece girilen birimlerdeki makas aralıklarından aracı kurum sizden komisyon almaktadır.
Bu oranlar da aracı kurumdan aracı kuruma göre değişkenlik gösterir. Ayrıca tabii ki de kaldıraçlı bir platformdur. Bundan dolayı küçük meblağlarla bile işlem yapımı hakkı bize sunar arkadaşlar. Ve diğer bir avantajı ise çift yönlü işlem yapabilmemizdir arkadaşlar. Yani forex piyasasında bir paritenin yukarı gideceğini düşünüyorsunuz diyelim. Buy işleme girebiliriz ve kazancımızı alırız. Eğer bir paritenin düşeceğini tahmin ediyorsak biz paritede sell işlemi açıp yine karımızı alabiliriz demektir. Ve en önemli avantajlarından biri de demo hesapla birlikte kendimizi deneme fırsatı bize sunar arkadaşlar. Demo hesap gerçekten de çok önemlidir. Ama çok önemli. Ben ilk etapta sizden olabildiğince demo hesapta yanlışlar yapmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü gerçek parayla yaptığımız işlemlerde hataya yer yok arkadaşlar. Bundan dolayı demo hesapta bolca vakit geçirmeniz gerekecektir. Dezavantajlarına bakacak olursak da burada en önemli dezavantajı ise piyasanın aşırı volatiliteli olmasıdır. Bunun sebebi dünya genelindeki haberler piyasayı çok etkilemektedir. Ve bundan dolayı kurumların, sistemlerin kurmuş olduğu alım satım robotlarının bir anda hızlı bir şekilde işlem yapmasıdır arkadaşlar. Ben size Ceyhun'dan söylemesi bonus bilgisi olarak en önemli saatleri size söyleyeceğim, merak etmeyin. Bir diğer dezavantajı ise yüksek kaldıraç kullanımıdır arkadaşlar. Bu sistemde olabildiğince açgözlülükten uzak kalmamız gerekecektir ve kendimizi geliştirene kadar da sabırlı olmamız gerek. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu sistemde fırsat bitmez. Sürekli alım satım yapılabilen bir ortamdır. Kaldıraç konusuna ayrıca değineceğim zaten. Burayı ayrı bir ders olarak anlatmak istiyorum. Şimdi sizlere forex piyasasının Ceyhun'dan söylemesi farkındalığıyla bir başka avantajına daha değinmek isterim. Genel bir kazanç hesaplama mantığıyla ilerleyelim. Haftalık olarak ben 10.000 pip ve üzeri kar yapmaktayım arkadaşlar. Bunu zaten Telegram kanalımızı takip eden insanlar bilir. 10.000 pip ne demek ve ne kadar kar eder konusunda bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Pip hesaplarını ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Ortalama şöyle düşünebilirsiniz. Biz burada haftalık ortalama %1000 kar yapmaktayız. Ama tabii ki de biz bu kazanca gelene kadar neler çektiğimizi bir ben bir Allah bilir derler ya. Aynı o şekilde arkadaşlar. Birçok eğitim ve birçok deneme yanılmadan sonra bu şekilde karlar görmekteyiz. Genelde dünyada iyi sayılan traderlar haftalık olarak sadece 1500 pip kar görmektedirler. Lütfen burada dediklerimi bir ego olarak algılamayın. Ben size burada işin özünü anlatmak istiyorum. Bizim yaptığımız haftalık kazanç oranları yani 10.000 pip ve üzeri biraz herkese abartı gelebiliyor. Hele bir de 100 kaldıraçta bu kadar işleme girip nasıl da bu kadar karlar yapabildiğimizi merak ediyorlar. Çünkü inanılması güç bir şey gibi gözüküyor. Hatta geçmişte benim eğitim aldığım hocalarımdan bile şu anda daha iyi karlar görmekteyim. Tabii ki bu hemen olmadı arkadaşlar. Gece gündüz bayağı sabırlı ve düzenli çalışma gerektirdiğini bilmenizi isterim. Sizlere bu işin püf noktalarını ve yaşadığım tecrübeleri de anlatacağım, merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi birlikte kabaca bir hesap yapacak olursak biz ortalama haftalık ana paramızın 10 katı kadar kar almışız. Ama siz tabii ki de ilk başlarda bu kadar kar alamayabilirsiniz. İlk başlarda da dediğim şudur arkadaşlar. Piyasaya hazır olduğunuz zamandan bahsediyorum. Yani eğitimlerinizi alıp gerekli pratiklerinizi yapıp ve sistemde belirli bir zaman ve tecrübe edindikten sonra demo hesabınızda da artık gerekli kazançları sağladıktan sonra hazırsınız demektir. Ve en kötü senaryoyu düşünmeye başlayalım. Normal standartlarda günde 3-5 işleme girilir ama siz günde sadece bir işleme girdiğinizi varsayalım. Ve o işlemden de sadece %10 kazandığınızı varsayalım. Neden bu kadar düşük hesaplıyorum? Çünkü bazı işlemlerde stop olsanız bile günü %10 karla kapattığınızı düşünüyorum. Ve kar oranınızı düşük tutuyorum ki yapılması çok makul olsun. Ana paramız da $100 olsun diyelim arkadaşlar. Her gün %10 kar yaptığımızı varsayarsak haftalık ortalama 1.61 katı kadar kar etmiş oluruz. Yani $100'ımız $161 olur. Biz işlem kolaylığı olsun diye onun da kötüsünü hesaplayarak haftada sadece %50 kar yaptığımızı düşünelim. Yani $100'ımız sadece bir haftanın sonunda $150 olsun arkadaşlar. Ve bu da ayda 4 hafta olduğundan dolayı ayda $500 kadar bir para yapar.
Yani 100 dolarımız ayda 500 dolar oldu. Bu da 5 katı kadar bir para demektir arkadaşlar. Peki her ay 5 katı kadar bir para yaptığımızda 100 dolarımız bir sene sonunda ne olur? Tabii ki de 12.974 dolar kadar bir para olur. Hadi bunu da azaltalım, diyelim ki yılda 100 dolarımız 10.000 dolar olduğunu varsayalım. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 100 katı kadar bir para kazandığımız anlamına gelir. Ne güzel konuşuyorum değil mi? Resmen ağzımdan bal damlıyor. Ama bunun böyle olduğunu eğitim süreci boyunca sizler de göreceksiniz. Şimdi bir de geleneksel yatırıma bir bakalım. Diyelim ki bu devirde bir iş yeri açtınız ve bunun için belirli bir sermaye ortaya koydunuz. Yani birkaç milyon TL'den bahsediyorum. Tabii ki bu açacağımız işe göre de değişir. Artık bir iş yeri açmanın maliyeti birkaç milyon TL çünkü. Tabii ki bu videoyu ne zaman izlediğinize göre de değişebilir arkadaşlar. Bir iş yeri açtığınızda sadece yaptığınız maliyet kaç yılda geri geleceğini sanıyorsunuz. Genelde arkadaşlar bu durum şöyledir. Eğer bir iş yeri kendi maliyetinin 2 yılda çıkartıyorsa o iş yeri iş yapacak anlamına gelir. Yani verdiğimiz parayı 2 yılda ancak çıkartacağız demektir. Yani daha para kazanmaya başlamadık. 2 yıldan sonra para kazanabilirsek kazanacağız inşallah. Yani bu da ortalama bir iş yeri ana parasından yılda %50 kazanç yapabiliyorsa başarılı olacak demektir. Burada iş yeri sahipleri, esnaf abilerimiz ve ablalarımız da vardır. Herkes kendi kazanç oranlarına bakabilirler tabii ki. Ya da diyelim ki sermayeniz var ve yatırım yapmak istiyorsunuz. Bunun için dünyanın peşinde olduğu altın yatırımı yapalım arkadaşlar. Bankaya gittik. Dedik ki bizim 1 milyon TL'miz var ve ben bu parayla altın almak istiyorum. Bu alacağımız altın en iyi ihtimalle yılda %50 yapsa bile çok iyidir arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere Forex'te olabildiğince düşük hesaplamaya çalıştım ve geleneksel yatırımlarda da en iyi ihtimalleri hesaplamaya çalıştım arkadaşlar. Tabii ki Forex'le bu karlar yapılır ama bunun için bana bazı sözler vermeniz gerekecektir. Mesela bu piyasada kesinlikle açgözlü olmamak gerekir. Kesinlikle sabırsız olmamak gerekir ve kesinlikle eğitimsiz olmamak gerekir. Bol bol pratikler yapa yapa da eğitimlerimizi pekiştirdiğimizde olmayacak diye hiçbir şey yok arkadaşlar. Biliyorum burada günlük %10'u bile azımsayacak arkadaşlar var. Gördüğünüz üzere %10'la bile güzel karlar elde edebildik. Hem de sadece 100 dolarla. Bu işi belirli bir konsept ve kurgu doğrultusunda yapmamız gerekir. Birlikte zaten ilerleyen süreçlerde oyun planını da tasarlayacağız arkadaşlar. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici olabilmişimdir. YouTube'da bizim için abone olmanız, yorum yapmanız ve videolarımızı beğenmeniz çok önemli. Tıklayan elleriniz dert görmesin. Bu dersimiz ücretli eğitimimizin bir kısmıdır. Forex dünyasında ciddi bir yatırımcı olmak istiyorsanız ve kimseye bağlı kalmadan maaş alıyormuş gibi sabit gelir elde etmek isterseniz bu videonun açıklama bölümünde yer alan Forex Trader eğitimimize ulaşabilirsiniz. Bu eğitimin içeriğinde Forex dünyasında yaşadığım tecrübeleri ve kaybettiğim paraların sebeplerini, aynı zamanda piyasanın en püf noktalarını, en dikkat edilmesi gereken yerleri ve bütün bunlarla birlikte en kazançlı al-sat stratejilerini, kendi uyguladığım formülleri ve taktikleri sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda eğitimi satın alan arkadaşlarla birlikte sürekli fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer sizler de yaptığımız kazançları, günlük paylaştığımız haber ve analizleri görmek isterseniz açıklama bölümünde yer alan Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Belki de şu anda hala çok şeyi kaybediyorsunuzdur. Unutmayın arkadaşlar, bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi, hoşçakalın. Ceyhun söyledi, hadi karar verin. Hadi aklını kullan, bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi, dinlersen tüyoları ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.